Yok, o kadar da değil. Aşk-ı Memnu finalini tahmin etmediler tabii. Onu biz yaptık. Ancak yıllardır çok daha inanması güç iddialara konu oluyor Simpsonlar. Gelmiş geçmiş en başarılı televizyon dizilerinden biri. 30 yılı aşkın bir süredir yayında olması da bunun bir göstergesi aslında. Ancak dizi uzun süreli başarısının yanında kehanet iddialarıyla da sürekli gündemde. Simpsonlar dünyanın en uzun soluklu televizyon şovu, dile kolay. Tam 31 yıldır ekranda. O dizi şimdi bir kez daha gündemde. Çünkü diziyi senaristler değil, adeta kahinler yazıyor. Peki bir dizinin tüm dünyayı etkileyen 11 Eylül saldırısını önceden bilmesi, Amerikan Futbol Ligi'nin kazananını tam 3 sene üst üste tahmin etmesi, Notre Dame yangınını öngörmesi, Trump'ın başkanlığını yıllar önce anlatması gerçekten mümkün mü? Tam 31 sezon ve 700'e yakın bölümde bize ne anlatılmak istendi? Dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri. Her şeyi bize önceden söylemekle mi görevlendirildi? Kim bu kahinler? Kehanet iddialarının en popülerlerine bir bakalım. Trump'ın başkan seçileceğini tahmin etmediler. Trump başkan adaylığını 16 Haziran 2015'te açıkladı. 2000 yılına ait olduğu iddia edilen görselse dizide 7 Temmuz 2015 tarihinde yayınlandı. Yani Trump adaylığını açıkladıktan sonra. Dizide koronavirüs tahmin edilmedi. Ana haber bültenlerine bile çıkan bu bölümde kutu Çin'den değil Japonya'dan geliyor. Ayrıca bölümün yayınlandığı 1993 yılında ABD'de hantavirüs salgını vardı. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın da öngörülmedi. Dizinin 2007'de katedralde geçen bir bölümüne yangın efektleri sonradan montajlanmış. Kobe Bryant'ın helikopter kazasını da bilmediler. Kaza ile ilgili olduğu iddia edilen bu görüntü bambaşka bir dizinin eski bir bölümünden alıntıydı. İklim aktivisti Greta Thunberg ile Trump'ın karşılaşması da dizide öngörülmedi. Greta Thunberg gibi gösterilmek istenen Lisa Simpson iddia konusu sahneye sonradan eklenmiş. Daha bitmedi. Dizide George Floyd'un ölümü tahmin edilmedi. Bu kareler bir karikatüristin çizimlerine ait. Christoph Kolomb heykelinin başının kesildiği önceden bilinmedi. 1990 yılında yayınlanan bölüme ait bu görüntülerdeki heykel, dizinin geçtiği Springfield kasabasının kurucusu Jebediah Springfield'a ait. Bu da geçtiğimiz günlerde meydana gelen Beyrut patlaması ile ilgili iddia. Burada iki farklı bölümden görüntüler bir araya getirilmiş. Yoruldunuz mu? Bunlar Simpsonlara ithaf edilen kehanetlerden sadece bazıları. Go, save yourselves! İnternet hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğundan beri diziyle ilgili iddialar yakamızı bırakmıyor. Dünyadaki teyitçiler de uzunca bir süredir bu iddialarla uğraşıyor. Bu durumun nedenlerine bakmadan önce dizinin tarihini bir gözden geçirelim. Simpsonların ilk bölümü Aralık 1989'da Fox'ta yayınlanmaya başladığında Amerikalılar Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'ye zaten aşinaydı. Dizi İngiliz komedyen Tracy Ullman'ın show programının içinde Nisan 1987'de ara segmentler halinde yayına başlamıştı. We were doing it as 1 minute on Tracy Ullman Show on a variety series that we had here. They were 1 minute little cartoons. I loved the people I was meeting doing those 1-minuters. I loved the animators. I loved the spirit they brought to the work. I loved how much they cared. All of them wanted to be on prime time as a dream of their lives, to do a quality animated show on prime time. Simpsonlar yine bildi cümlesine giden yol ise 1992'de Super Bowl şampiyonunun dizide tahmin edilmesiyle başladı. Peki dizinin komplo teorilerinin merkezine oturması nasıl oldu? 11 Eylül saldırısının Simpsonların bir bölümünde tahmin edildiği iddiası medyada geniş yankı buldu. Böylece dizi bu anlamda bir şöhret edindi. Bölümde tabii ki 11 Eylül saldırısı tahmin edilmedi. Dizinin 7. ve 8. sezonunu yöneten Bill Oakley, görünen biletin niçin $9 olduğuna ilişkin şöyle diyor. $9 komik, küçük bir meblağ olarak seçildi. Bir şekilde 10, 11 ya da 8'den daha komikti. Nine kelimesinin sesi ya da tek heceli olmasındandır belki. Broşürde kullanmak için sanatçı doğal olarak New York silüetini seçti. Ben de onayladım. Yeterince açıklayıcı. Dünya Ticaret Merkezi ile ilgili bütün şakaların bir dizinin tek bir bölümünde yapılmış olmasının ürkütücü olduğunu da kabul etmem gerek. Come to the club number 908. You have joined the Sacred Order of the Stone. Komplo teorilerindeki genel kabuller burada da geçerli. Rastlantısal olaylar dizi ekibinin Illuminati üyesi olarak yaftalanmasına bile yol açtı.
Geleceği tahmin etmek bir tarafa, dizinin gündemi yakalaması bile zor. Çünkü bir Simpson bölümünü yapmak bölümün karmaşıklığına göre 3 ayı bulabiliyor. Hatta dizinin yazarlarından Mike Reiss süreci anlattığı kitabında bazen 9 aya kadar çıkabildiğinden bahsetmiş. Dizi birçok analize ve akademik araştırmaya da konu oldu. Bozuk aile yapısını işlediği iddiasıyla Amerikan Kongresi'ne defalarca şikayet edildi. Diziyi anlamak için önce biraz televizyon dünyasına dair bilgi sahibi olmak gerekiyor. Well, let me tell you something. We are going to keep on trying to strengthen the American family to make American families a lot more like the Waltons and a lot less like the Simpsons. Simpsonlar ortaya çıktığında ABD halkı haftanın her günü bir aile komedisi izliyordu zaten. Durum komedileri zaten insanların, genellikle sıradan insanların hayatlarında bir takım durumları, o durumların komikliğini aktarıyor. O yüzden çok absürt bir yere yerleştirilmediği sürece, ki zaten doğası gereği genelde bir orta sınıf ailesinde veya işte bir sıradan bir ofiste geçen diziler bunlar. O dönemde ülkede ne konuşuluyorsa bunu yansıtması da kaçınılmaz. What are you doing? What? Did you just double dip that chip? Double dipped? What are you talking about? You dipped the chip, you took a bite, and you dipped again. Simpsons ilk çıktığında ama 90'larda çok yenilikçi. Hani dizi formatında sitcom, o da aslında böyle bir ideal aile değil de problemli aile yansıtması, ki 80'lerde aslında Married with Children'la o tip aile ilk çıkıyor. Yoksa ideal böyle bütün kavgalarına rağmen hep iyi geçinen Amerikan ailesi, bir şekilde sonunda mutlu bağlanan Amerikan ailesi yerine hakikaten problemli aileler o dönemde çıkmaya başlıyor. Yeniden iddialara dönelim. Dizinin gerçekten öngördüğü olaylar olmadı mı? Oldu. Peki bunu nasıl açıklıyoruz? Simpsonların bugüne kadar yayınlanan bütün bölümleri toplamda 1400 dakikaya denk geliyor. Bu noktada Frederick Mosteller ve Percy Diakonis'in geliştirdiği gerçek büyük sayılar teorisinden yararlanabiliriz. 19. yüzyılda ortaya atılan büyük sayılar teorisinin bir sonraki aşaması olarak kabul edilen bu teoriye göre örneklemi ne kadar büyütürsek içerisine o kadar şüpheli bilgiyi sığdırabiliriz. Özetle bir nehirde balığa çıktığınızı düşünün. Tek bir oltayla balık tutma şansınız var tabii. Ama olta sayınız arttıkça balık tutma şansınız da artacak. Yani yaklaşık 1400 dakika yayınlanmış. Neredeyse her dakikasında popüler kültür göndermeleri, politik referanslar ve hicivler barındıran bir dizinin bazı sahnelerinin gerçekten yaşanması çok da uzak bir ihtimal değil. Aynı cevabı dizinin yazar ve yapımcılarından Matt Selman da veriyor. More episodes for more decades than all the other shows, you're gonna get more predictions right. So the Game of Thrones thing was not a huge, amazing guess in that, you know, dragons, if there's gonna be a dragon, it might burn a town. Gelelim Simpsonların gerçekleşen öngörülerine. Dizide Disney'in Fox yapım şirketini satın alacağı tam 19 yıl önce tahmin edilmişti. 2012 yılında tüm dünyayı heyecanlandıran, tanrı parçacığı olarak nitelendirilen Higgs bozonuna 1998 yılında yayınlanan 9. sezonda yer verilmişti. 1995 yılındaki bir bölümde akıllı saatlerin gelecekte hayatımızın bir parçası olacağı öngörülmüştü. Otomatik düzeltmenin yaşatacağı sıkıntıyı da çok önce bilmişlerdi. All right. Tutan öngörüler genellikle teknoloji alanında oluyor. Çünkü gelişmeleri takip ederek ileriye dönük tahminler yapmak çok da zor değil. Teknolojik gelişmeler zaten hayal ettiğini yapıyorsun, yaşıyorsun. Ufak izler oluyor, ipuçları oluyor. İşte uçan arabalara henüz gelmedik ama hayal ettiğimiz teknolojik gelişmeleri Simpsonlar'da görüyoruz. Simpsonlar bunun bazen parodisini yapıyor, bazen karanlık tarafını gösteriyor. Sonra da o bir şekilde ona benzer bir gerçeklik ortaya çıkıyor. 20. yüzyılın ilk yarısında kültürel anlamda bir Fransız hegemonyası vardı. Ancak zamanla bayrağı Amerika devraldı. Make big plans for vacations, for weekend trips and for fun and recreation. Out here in California where we live out of doors so much of the time. Bugün Amerika menşeli içerikler Netflix ve Amazon Prime gibi yayıncılar sayesinde dünyanın hemen her yerine erişiyor. Dolayısıyla Amerikan popüler kültürü de her şeyin bir parçası haline geldi. Amerika'da olan bir olayın başka ülkelerin iç ve dış politikalarını etkilememesi pek mümkün değil artık. Kültür de politika kadar insanların üzerinde etkili bir alan olmaya başladıkça
O gerçekliğin, tarihin, iktidarın, muhalefetin, suçun, her şeyin delili haline gelmeye başladı. Ve çok daha büyük bir, yani artık giderek devleşen bir sembol haline geldi. Amerikan kültürünün televizyon aracılığıyla yerel kültürler üzerinde etkisinin artması, Simpsonlar gibi fenomenlerin oluşmasına da zemin hazırladı. Temel olarak her şeyin arkasında kötücül bir gizli güç arama güdüsü, komplo teorilerinin başlangıcı oluyor. Özellikle belli bir mantığa oturmayan durumlarda bu güdü harekete geçiyor. Örneğin ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesini bir şekilde anlamlandırmak istiyor zihnimiz. Komplo teorilerine meyalimizin nedeni de her şeyde bir örüntü aramamız. John Berger, görme biçimlerinde imgeleri yorumlama şeklimizin ait olduğumuz kültürün geleneklerine ve alışkanlıklarına göre değişebileceğinden bahseder. Yani 50 yıldan uzun süredir hayatımızda önemli bir yer işgal eden beyaz cam aslında hayatı algılama biçimimizi de şekillendiriyor. Televizyon çalışmaları yapanlar bilirler ki televizyon kendisi hakkında çok konuşmayı seven bir medyumdur. Yani televizyon her zaman kendi yapıp ettiği üzerine tekrar dönüp konuşuyor. Simpsonlar da bunun bir örneği ama birçok televizyon programı var. Hatta buna verilen çok iyi bir örnek vardır. Lost'un bir bölümünde dönüp her şeyi yeniden izlemeliyiz derler. Çünkü izleyicinin de tam olarak hissiyatı her şeyi dönüp yeniden izlemeliyizdir. Kimimiz her sabah onunla uyanıyor. Kimimiz onun sesi olmadan uyuyamıyor. Kimimiz de onun bağımlısı haline geldi. Neredeyse kanlı canlı ete bürünmüş bu ekran hayatlarımızı ele geçirmiş gibi. Hal böyle olunca kültürümüzde yer etmiş, adeta beynimize mıhlanmış imgeleri, işaretleri ve elbette komplo teorilerini de ekranın içinde arıyoruz. Simpsonlar göndermeleri ve referans verme şekliyle bir furya başlattı denebilir. Bu yoldan giden Family Guy gibi diziler için de benzer iddialar ortaya atılıyor. Simpsonlar, Family Guy ve diğerleri. Bu dizilerde verilen referansları anlamak asıl önemli kısım haline geldi. Zaten çoğumuz arkadaş sohbetlerinde bu dizilerden alıntılarla şakalar yapıyoruz. Amerikalıların bir terimi vardır, water cooler talk diye, işte ofisteki su sebilinin başındaki muhabbet. Hani çok böyle herkesin izlediği bir şey varsa, çok büyük bir maç varsa ya da işte zamanda tek kanal varken JR vurulduysa ertesi gün ofisteki o su sebilinin başında toplanan herkesin konuşacağı şey aynı oluyor. This is what a generation raised on Bart Simpson looks like. You love The Simpsons. I love Lisa Simpson. Simpsonlar yayınlandığı kanaldan 32. sezon onayını aldı. Animasyon dizinin ne zaman final yapacağını yaratıcıları da bilmiyor. Dizinin şimdiye kadar öngördüğü iddia edilen tüm bu olaylara yapımcılarından El Jean şöyle cevap veriyor. People that are looking ahead, we're writing episodes that air a year from now that might air again 5 or 10 years down the road. So you're trying to think about what would be interesting to the viewer at that time, and that makes you an amateur futurologist. Aslında durum biraz falcılığa benziyor. Falcının söylediği gelişigüzel şeyleri hayatımızla eşleştiren biziz. Simpsonlardaki bir sahneyi başka bir şeye yoran da. Dolayısıyla dizi devam ettikçe yeni iddiaların çıkacağından eminiz. Ama merak etmeyin, biz de buradayız.